SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın geçenlerde Tesla Bot adını verdiği humanoid robot konseptini açıklaması ile bir kez daha hayal gücümüz bizi alıp uçlara götürdü. Bizden daha güçlü ve hızlı olurlar mı? İşlerimiz elimizden gider mi? Sonunda bizden daha akıllı olabilirler mi? Boston Dynamics ile tıpkı insan gibi, köpek gibi, at gibi hareket edebilen robotlar fikrine zaten alışmıştık. Ancak bu türden robotların karmaşıklığı, bakımı ve maliyeti nedeniyle günlük kullanımın çok uzun bir süre daha mümkün olmadığını da biliyorduk. Bu nedenle de ne endişelenecek ne de heyecanlanacak fazla bir şey yokmuş gibi geliyordu. Arada bir yayınlanan dans ve akrobasi videoları eğlencelik hale gelmişti. Ortalıkta hala gördüğünüz gibi ne süper askerler var ne de fabrikada çalışan robot işçiler. Ne var ki Tesla Bot ile o heyecan ve endişe geri geldi. Neden? Çünkü biliyoruz ki Musk bu işin üretim ayağını becerirse orta üst gelir seviyesinde olan kişiler ve KOBİ'ler krediyle falan rahatlıkla alabilecekler bu robotları. Üstelik yeni versiyonları, modelleri çıktıkça daha hesaplı ve gerekli hale gelecekler. Tesla Bot ile ilk aşamada hedeflenen işler sıkıcı, tekrar eden veya insanlar için tehlikeli olabilecek işler. Bu kategorilere evde sofrayı toplamak da girer. Mars'a giderken uzay aracının dışındaki bir vidayı sıkmak da. İster kişisel ister kurumsal. Kullanım amacı ne olursa olsun oksijen veya su tüketmeyen, yemek yemeyen, tuvalete gitmeyen, yorulmayan, uyumayan, duygusal dengesizlikler yaşamayan ve tek amacı hizmet etmek olan, üstelik makina öğrenimi ve güncellemeler ile sürekli daha kapasiteli ve yetkin hale gelecek olan uygun fiyatlı bir humanoid robotun insanlık medeniyetini ve tarihini değiştirmesi kaçınılmaz. Düşünün, ben neredeyse 18 yaşına gelene kadar internet yoktu. Cep telefonu da yoktu. Şimdi ise bunlarsız bir hayat düşünemiyoruz. 10-15 yıl içinde herkesin günlük yaşantısında humanoidlerle etkileşimi olabilir ve olmadığı bir dünyayı hayal etmek zorlaşabilir. Soru bunun olup olmayacağı değil. Gördüğünüz gibi ne zaman olacağı da değil. Çünkü artık onu bile kestirebiliyoruz. Artık soru tıpkı insan gibi hareket edebileceğini bildiğimiz bu robotların kullandığı yapay zekanın seviyesinin ne olacağı. İşte denklemdeki tek bilinmeyen bu. Bu seviyeyi öngörebilmek için de insan beynini anlamamız gerekiyor. Bu videoda size insan beyni ve zekası nasıl çalışır, bilgiyi nasıl işler, önce bunu, ardından da kendimiz buna yakın bir yapay zekayı inşa edebilecek kapasiteye ulaşabilir miyiz? Onu izah edeceğim. Hadi benimle gelin. Musk'ın da söylediği gibi Tesla aslında bir robot şirketi. Hep öyleydi. Yaptıkları arabaların aslında sadece tekerlekler üzerinde giden yarı sezgili robotlar olduğunu kendi söyledi. Şimdi yapmak istediği tekerlekleri çıkarıp yerine bacaklar ve kollar takmak. Ve evet, bir şirket yüzlerce tonluk devasa roketleri insan müdahalesi olmadan dikine geri yere indirebiliyorsa ve kendi kendine öğrenebilen dünyanın en ileri araç yazılımlarına sahipse emin olabilirsiniz ki basit ev işlerini ve şirket işlerini yapacak robotlar da tasarlayabilir. Peki robotlar kendini tekrar eden basit işler dışında ne kadar daha fazlasını yapabilirler? Bu noktadan sonra bir tür özgür irade görüntüsü veren hal ve hareketler ortaya koyabilmeleri gerekli. Yapacakları seçimlerde önceden belirlenmiş protokollerin olmadığı bir yöntemle ve sadece var olan tecrübeler üzerinden karar alabilmeleri gerekli. Yani tam sezgisel kapasiteye ulaşmalılar. Çünkü zeka ve irade her şeyden çok bununla alakalı. Bazı algoritmalar bunu halihazırda yapabiliyor ama son derece sınırlı bir alanda. Örneğin satranç alanında. Ama bir program satranç oyununu kendi kendine öğrendi ve iyi oynamaya başladı diye aynı başarıyı araç sürmede gösteremiyor. Onun için bambaşka bir program yazılması gerekiyor. İnsan beyni ise çok iyi satranç oynayabildiği gibi başka yüzlerce konuda daha ustalık kazanabilir. İyi kötü yapabileceğimiz şeylerin ve öğrenme kapasitemizin neredeyse bir sınırı yok. Peki beyin bunu nasıl yapıyor? Öncelikle şunu söyleyeyim, insan beyninde tabii kendi sınırları var ve bu kısıtlamalarının bazıları oldukça hayal kırıklığı yaratacak düzeyde. Bunlardan en önemlisi de hafızayla ilgili olanı. Çünkü bilgiyi tutamazsanız hiçbir şey öğrenemez, hiçbir şey yapamazsınız. Bir kişilik bile geliştiremezsiniz. Dolayısıyla iradeniz de size ait olmaz. Bütün mesele beynin hafızadaki bilgileri nasıl depoladığı ve onlara nasıl ulaştığı ile ilgili. Beyin bilgileri kuralcı, düzenli ve sıralı bir şekilde depolar. Bu beynimizin hem gücü hem de zayıflığı. Bir örnek vereyim. Şüphesiz alfabeyi ezberden hızla söyleyebilirsiniz. Peki aynı hızla tersten söyleyebilir misiniz? Bir harfin alfabede kaçıncı sırada olduğunu hemen söyleyebilir misiniz mesela? Teoride bunun basit olması gerekirdi. Çünkü beyniniz bunu yapabilmek adına ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere sahip ve hemen ulaşabileceği bir yerde depoladığı da ortada. Ancak bu bilgilere her seferinde A'dan Z'ye gitmek dışında başka bir yoldan erişmeniz
zor. Benzer şekilde ezberlediğiniz bir şarkıyı baştan değil de ortasından başlayıp çalmak veya söylemek de yine oldukça zordur. Düzensiz başlamak doğal olmayan bir his verir ve beyin parçaları bir araya getirmek için mücadele eder. Oysa en demode bilgisayarlar bile bunları çok kolaylıkla yapar. Beyin ayrıca bilgiyi kalıplara ve kategorilere göre depolar. Örneğin diyelim bugün kaldırımda yürüdünüz. Bu gezinin kaç detayını hatırlıyorsunuz? Yanınızdan geçmiş olabilecek kaç kişiyi tarif edebilirsiniz? Bu tür yaygın ayrıntıları görselleştirmek oldukça zor, öyle değil mi? Bununla birlikte belirli tekniklerin yardımıyla o an hatırlamadığınızı sandığınız bir dizi hatıra geri döndürülebilir. Örneğin polis eskiz sanatçıları bu teknikleri kullanır. Anılarınızı tetikleyecek, onları kurtarmaya yardımcı olacak çeşitli yüz özelliklerinden oluşan bir koleksiyon gösterirler. Beyin bilgiyi bir dizi kalıp olarak sakladığından benzer bir kaş kümesini görmek bir kişinin yüzünün geri kalanını hatırlamanıza yardımcı olur. Yıllarca bir olayı hiç düşünmeyebilirsiniz. Ancak küçük ani bir ayrıntı, anneannenizin pişirdiği bir yemeğin kokusu gibi bir şey mesela, bir anda anıları inanılmaz bir netlikle geri getirebilir. Koku beraberinde mekanı, renkleri, kişileri, sohbetleri, duyguları, her şeyi tamamlamaya yardımcı olabilir. Bu teknikler örneğin reklamcılıkta kullanılır. Her defasında tüm reklamı oynatmak pahalı olduğundan önce birkaç defa tam versiyonunu gösterirler. Ardından da uzun versiyonu hatırlatacak olan birkaç saniyelik kısa versiyonları dönmeye başlar. Reklam veren daha az masrafla neredeyse aynı etkiyi satın almış olur. Bu nedenle yapay zekanın bizim gibi olup olamayacağını merak ediyorsak odaklanmamız gereken yer beynimizdeki neokorteks bölgesi. Neokorteks hafızamızdan ve düşüncemizden sorumlu kısım. Beynin en dış tabakası ve beyin kütlesinin çoğunu bu bölüm oluşturuyor. Büyüklüğü de modern insana özgü. Neokorteks nesne tanıma, dil anlama ve vücut kontrolü gibi birçok önemli beyin işlevinden de sorumlu. Az önce bahsettiğim bilgiyi hiyerarşik olarak depolayıp düzenleyen şey de neokorteks. Son derece karmaşık ve uzun vadeli planlar yapmamızı mümkün kılan da yine o. Düşünme dahil en karmaşığından en basitine yaptığımız her şey hiyerarşilere ve kalıplara bölünebildiğinden bizi diğer canlılardan ayıran en önemli bölümün bu olması da son derece doğal. Örneğin yatmaya hazırlanma sürecindeki adımları düşünün. Diyelim ilk adım dişlerinizi fırçalamak. Ancak bu adımın içinde başka adımlar var. Diş fırçasına diş macunu koymak gibi. Onun da içinde adımlar var. Macunu bulmak, kapağını açmak gibi. Ve onun da içinde bölümler var. Kapağı çevirmek, kenara koymak. Bunların her biri bir kalıp. Bilgisayar programı yazılımındaki tek bir satır gibi. O tek satır, o tek bir şeyi yapabilmeniz için orada ve kullanmanız gerektiği an ateşleniyor. Bu o kadar hızlı oluyor ki uykum geldi diye düşündüğünüz anda beyinde uyku, yatak, diş, macun, kapak ve çevirme kalıplarını iç içe taşıyan tüm nöronlar uç ucu aydınlanıyor. İster biyolojik zeka, ister yapay zeka. İkisinin de temelinde bu adımların öğrenilip kodlanmış olması ve doğru hiyerarşik sırayla uygulanması olduğunu görebilirsiniz. İşte insan beyninde aslında hep aynı hiyerarşiye sahip olan bu kalıpları barındıran çok özel bir yer var. Kortikal kolonlar. Bu kolonlar tek tip organize nöron grupları. Yaptığımız şeylerin küçükten büyüğe tüm parçaları işte buralarda depolanıyor. Her biri yaklaşık 60.000 nöron içeren 500.000 kolona sahibiz ve kolonların içerisinde her biri yaklaşık 100'er nörondan oluşan kalıp tanıyıcılar yer alıyor. Sonuç olarak neokortekste bu şekilde yaklaşık 300 milyon kadar kalıp tanıyıcı var. Bunlardan bazıları bir kalıbın belli parçaları mevcut olduğunda ateşlenen düşük seviyeli tanıyıcılar. Bu bilgi daha sonra parçaları bir araya getiren daha üst düzey kalıp tanıyıcılara aktarılıyor. Bir örnek vereyim. Bir kelimeye baktığınızda düşük seviyeli tanıyıcılar tek tek harfleri ayırt eden çizgileri ve şekilleri gördüğünüzde devreye girer. Ama bu tek başına kelimenin ne olduğunu anlamanızı sağlamaz. Yüksek seviyeli tanıyıcılara aktarıldığında o zaman tam kelimeyi oluşturan harf kombinasyonlarını algılarsınız. Birkaç harfi görerek kelimeyi tamamlayabilir, birkaç kelimeyi görerek cümleyi çıkartabilir, birkaç cümleyle hangi konudan bahsedildiğini hemen çözebilirsiniz. Kafanızda çoktan o konuyla ilgili milyonlarca başka nöron aktive oldu bile. Hatta konusuna göre vücudunuzda kimyasal tepkimeler bile başladı. İstemsizce öfkelenmeye başladınız mesela. Bazen tek bir kişinin ismini okumanız bile tüm bu zincirleme reaksiyonu başlatmaya yeterli olur. Duyularımız sürekli girdi alır ve bu girdi durmadan geçmiş deneyimler ve kalıplarla karşılaştırılır. Beynin kalıp tanıyıcıları durmadan sürekli olarak ateşlenir. Kalıpları, modelleri, desenleri tanıma sayesinde daha önce hiç görmediğiniz bir şey olsa bile beyniniz yine de o şeyin ne olduğunu tahmin edebilir. Üstelik sadece küçük bir bölümünü görmenize rağmen.
İnsan beynindeki tüm yollar neokortekse çıkıyor. Herhangi bir iyi yönetici gibi neokorteks de yetkin bir ağ oluşturucu. Göreve bağlı olarak bir işi yapmak için beynin diğer bölümleriyle işbirliği yapıyor ve onları koordine ediyor. Bir nesneyi gördüğümüzde, duyduğumuzda, dokunduğumuzda veya kokladığımızda aldığımız bu duyusal bilgiler önce duyusal kortekste yolculuğuna başlıyor ve neokortekse ulaşmadan önce orta beyindeki talamustan geçiyor. Talamus ne yapıyor? Duyusal bilgiler neokorteksin insula adı verilen bölümlerine iletilmeden önce bu duyuların hoş mu yoksa nahoş mu olduğu konusundaki içgüdüsel tepkiyi belirliyor. Talamus ve neokorteks sürekli iletişim halinde ve bu iletişim o kadar kritik ki eğer talamus doğru çalışmazsa komaya girebilir, hatta ölebilirsiniz. Neokorteks özel bir bölüme daha ihtiyaç duyuyor. O da hipokampüs. Beynin her iki yarım küresinde de yer alan bu küçük bölge neokortekse hangi olayların hatırlamaya kayda değer olduğunu söylüyor. Az önce talamustan geçen duysal bilgiler neokortekse ulaştığında hipokampüs gelen bilginin yeni mi, eski mi ya da eski bilindik bir duyunun biraz farklı bir versiyonu mu buna karar veriyor. Daha sonra neokorteks bilgiyi buna göre ele alıyor. Örneğin hipokampüsümüz yeni yüzleri tanımada çok önemli. Kız arkadaşınız saçını kestirip yeni bir model denediğinde sizi uyarıp ilişkiyi kurtaran da o. Bazen de uyarmaz adi. Beni hipokampüsümle sev. Mesela Alzheimer gibi yeni şeyler öğrenmede güçlük çekmeye neden olan hastalıkların birçok belirtisine hasarlı hipokampüs neden oluyor. Hareket kontrolü söz konusu olduğunda ise neokorteks beynin cerebellum yani beyincik dediğimiz başka bir bölümüyle işbirliği yapıyor. Beyincik de temel işlev olarak adlandırılan belirli içgüdüsel tepkilerden sorumlu. Hızla fırlatılan bir topu yakalamak için içgüdüsel olarak uzanıp tuttuğunuz anı düşünün. İşte beyincik bu. Beyincik aslında insan neokorteksinin çok daha küçük olduğu bir zamanın günümüze ulaşan kalıntısı. Yani evrimsel olarak beynin en arkaik bölümlerinden. Neokorteks kısmına neo ifadesi eklememizin nedeni de insan beynindeki en yeni bölge olması. Fakat şimdi size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Modern insanın çoğu hareketi neokorteks tarafından kontrol ediliyor olmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde dans veya hattatlık gibi incelikli veya zarif hareketler hala beyincik tarafından kontrol ediliyor. Ama dediğim gibi esas işler hep neokortekste. Öyle ki bir kişinin yaratıcılık duygusu ve sevgi duyguları bile beynin neokorteksi tarafından üretilir. Pek çok kişi sanat yaratmak gibi özünde insani olan deneyimlerin ve etkinliklerin tamamen nörolojik süreçlerle açıklanamayacağını düşünür. Bu nedenle yapay zekanın ne olursa olsun asla bizim gibi olamayacağına inanmak isteriz. Peki bu gerçekten doğru mu? Hani az önce işleyişi izah ederken gelen duyuların neokorteksin bir bölümü olan insula bölgesine gittiğini söylemiştim ya. İşte burada İC hücreler adı verilen çok özel bir nöron türü bulunuyor. Bu o kadar özel bir nöron hücresi ki tüm hayvanlar aleminde sadece insanda, şempanze, goril, orangutan ve bonobo maymunlarında, bunların dışında fillerde, balinalarda ve yunuslarda var. Bu kadar. Yani gezegende bilinen en sosyal türlerde. Kendi aralarındaki iletişimleri ve sosyal bağları en sofistike olan canlılarda. Bu İC hücreler neokorteksin uzak kısımlarını birbirine bağlayan uzun nöronlar. Üzüntü, empati, öfke, aşk, tutku, arzu, suçluluk duygusu gibi bizi robotlardan ayıran duyguların yaratılmasında en önemli rol oynayan şeyler. Neokorteksin geri kalan alanları bu duyguları kontrol etmeye ve onları anlamlandırmaya çalışıyor. Ancak İC hücreler beynin pek çok farklı alanına bağlı oldukları için uyarıldıklarında sınırlandırılmaları ve tabiri yerindeyse evcilleştirilmeleri çok zor. İnsanlar bu nöronların fiziki uzunluğu yüzünden tutku ya da öfke içindeyken kontrollerini kaybedebiliyorlar. İyi karar alamayabiliyorlar. Bunlar hayatı bizim için tabii anlamlı kılan nöronlar. Bizi sosyal yapan nöronlar. Yani beynimizde hem bir tür zafiyet hem de başka türlerde olmayan bir tür güç ve derinlik oluşturuyorlar. Mesela bunaklık yaşayan insanlarda bu İC hücrelerin azaldığı gözlemlendi. İlla yapay zeka insan gibi olsun istiyorsak kodların içine yer pek çok koda bulaşacak, uzanacak, düzgün net yazılmış satırları bazen devre dışı bırakabilecek ve bu şekilde robotun irrasyonel kararlar almasına neden olacak olan satırlar yazmamız gerekebilir. Yazılımcı olmadığım için bu söylediğimin mümkün olup olmadığını bilemiyorum tabii ama hayalci neokorteksimle ortaya bir fikir atmış olayım. İki boyutlu şekilde yazdığımız kod satırlarını yapay zeka için
3 boyutlu olarak yazmaya başlarsak belki bu dediğim olabilir. Belki geleceğin kuantum işlemcileri tam da bu görevi üstlenecektir. Kim bilir? Neticede anlatmaya çalıştığım şey şu ki yapay zekanın da bir bilinç gösterebilmesi için belli türde zafiyetlere açık hale gelmesi gerekiyor. Bir şeyin tamamen rasyonel, kontrollü ve kontrol altında olmasını isteyip hem de insan gibi kıvrak ve yaratıcı olmasını sağlayamıyoruz, sağlayamayız. Bu nedenle yapay zeka robotlarının geleceği, dolayısıyla da bizim geleceğimiz bu duruma çözüm üretip üretemeyeceğimize bağlı. Filozoflar hep bilinçli olmanın ne anlama geldiğini düşündüler. René Descartes, düşünüyorum öyleyse varım dedi. Yani bir kişi bir deneyim yaşadığının farkında olduğu sürece bilinçli olduğunu kastetti. Peki ya özgür irade? Özgür irade meselesinde sanıldığı kadar bizi farklı kılan bir şey olmadığını söylemek isterim. Bu kavram hala hararetli şekilde tartışılıyor üstelik. Gerçekten de araştırmalar bir kişi vereceği kararın daha farkında bile değilken beynin aslında bu karara ilişkin eylemleri çoktan başlattığını gösteriyor. Hatta özgür irade fikrinin bir gerçeklikten çok bir hissiyat olduğu bile iddia ediliyor. Diyelim ki limon yemeyi seviyorsunuz. Bir limon ile karşılaştığınızda onu yiyip yememeyi tercih edebilirsiniz. Ama o limonu yemeyi sevip sevmemeyi tercih edemezsiniz. Ben size limon yemek dediğimde bazılarınız o tadı aldı ve yüzü buruştu bile. Kısaca özgür irade henüz kendi türümüz için bile %100 anlayıp kavradığımız bir şey değilken bu konuda yapay zekadan daima çok farklı olacağımızı düşünmek sanıldığı kadar isabetli bir öngörü değil. Duygular ve özgür irade konuları böyle. Peki ya yaratıcılık? Yapay zeka onu elimizden alabilir mi? Benzer şekilde insana özgü dediğimiz yaratıcılık da doğrudan neokorteksin boyutu ile alakalı. Neokorteksiniz ne kadar büyük olursa, nöronlar ne kadar çok ateşlenirse yaratıcılık potansiyeliniz o kadar derin olur. Neokorteksi oluşturan kalıp tanıyıcıların niteliklerinden biri şiir ve sanatın temel bir unsuru olan metaforlar yaratma, analojiler kurma, sembollerden çoklu anlamlar çıkarma ve onları çok farklı şekillerde yorumlama yeteneğidir. Kalıp tanıyıcılar saniyede 100 kez ateşlenerek beyninizin bir saniyede milyonlarca potansiyel metaforu tanımasını sağlar. Neokorteksi bir şekilde güçlendirebilecek olsak bu rahatlıkla bir kişinin daha yaratıcı hale gelmesiyle sonuçlanabilir. Bazı yöntemler de var üstelik. Mesela nöronların ateşlenme kapasitesini arttırmak için çok düşük elektrik akımı uygulamak. Buna TDCS yani Transcranial Direct Current Stimulation deniyor. Yani kafatası üzerinden direkt elektrik stimülasyonu. Elektrik deyince öyle yüksek voltajlar gelmesin aklınıza. 1-2 amperlik çok düşük bir akımla beynin belli bölgelerini 5-10 dakika stimüle etmek kastediliyor. Ben birkaç sene önce bununla ilgili yapılan bazı deneylerde alınan çok ilginç sonuçları okuduktan sonra araştırmaya karar verdim ve bir zararı olmadığına kani olduktan sonra bizzat birkaç kez kendim denedim. Bir anda bir yaratıcılık ve analiz yeteneği geldi ve hemen bu YouTube kanalını açtım dermişim. Öyle bir şey olmadı tabii. Şaka bir tarafa düzenli olarak devam edilmesi gereken bir şeydi ve hayat koşuşturması sırasında bunu yapamadığım için herhangi bir sonucunu görmedim. Bahsedilen türden faydalar sağlamayacağını belirten uzmanlar da var nitekim. Ama dediğim gibi faydasını gördüğünü belirten çok sayıda kişi de mevcut. Yakın zamanda yeniden daha düzenli bir deneme yapmayı düşünüyorum. Belki bu tecrübemi paylaştığım ilgili bir videoda yaparım. Dolayısıyla burada daha fazla detayına girmeyeceğim. Zaten neokorteksinizi güçlendirmenin kafanıza elektrotlar bağlamaktan pratikte çok daha güzel ve kolay bir yolu var. İşbirliği. İki insan bir konuda kafa kafaya verip beyin fırtınası gerçekleştirdiğinde aslında neokortekslerimizi konuştuğumuz sözcükler vasıtasıyla birbirine bağlamış oluyoruz. Kablosuz bağlantı. Neokorteksimizin kapasitesiyle oluşan metaforlarla dolu son derece komplike bir cümleyi ağzımızla sese çeviriyoruz ve karşıdaki de kulaklarıyla bu cümleyi kendi neokorteksine iletip bir sürü nöronu ateşleyerek yeni bağlantılar oluşturuyor. Konuştukça ve diyalogumuz devam ettiği sürece kapasitelerimiz artmış oluyor. Bu nedenle iyi bir sohbet sizi ciddi anlamda geliştirir. Ne var ki insanoğlu bunu aynı anda sınırlı sayıda insan ile yapabilir. Bir süre sonra tartışma programlarında karşılaştığınız herkesin aynı anda konuştuğu bir kakafoniye döner ve tam tersi bir etki yapmaya başlar. Ancak bu sınır birbirine bağlanabilecek bilgisayarlar için geçerli değil. Eğer satın alacağınız Tesla bot o sırada bir sunucu üzerinden tüm diğer Tesla botlara ve onların tecrübelerine erişebiliyorsa, bunları kendi girdileri gibi algılayabiliyorsa işte o zaman bu sistem eninde sonunda insan beyni kadar komplike ve derinlikli bir görüntü vermeye başlayabilir. Yaratıcı fikirler buluyormuş hissini sağlayabilir. Yani tek bir yapay zeka, tek bir robot sizin gibi olamaz belki ama birbirlerine bağlandıklarında her biri bütünün gücünü
kendinde var edebilir. Etkileşim içinde çalıştıklarında bir süper bilgisayar haline gelebilir ve tek bir büyük yapay zekayı besleyebilirler. Bugün her birimiz kişisel verilerimizi ve tecrübelerimizi paylaşarak bu türden algoritmaları halihazırda besliyoruz bildiğiniz gibi. Bununla mücadele etmenin bir yolu bizim de bilgisayarlara ve birbirimize bağlanmamız olabilir. Gelecekte kendi beynimize ameliyat ile bir tür biyolojik olmayan yapay neokorteks de ekleyebilir ve robot zekasını olduğu kadar insan zekasını ve yaratıcılığını da genişletebiliriz. Elon Musk'ın bildiğiniz gibi bu konuda da çalışmaları var. Neuralink adında bir şirketi bulunuyor ve bu şirket halihazırda beyne makinelerle iletişim kurmayı sağlayan küçük bir aygıt yerleştirmeyi başardı. Yakında bu aygıtı insanlara da sunacak ve bu milimetrik hassas ameliyat da %100 robotik otomasyon ile yapılacak. İşte o zaman robotunuzla, otomobilinizle, diğer cihazlarla ve bu aygıta sahip diğer kişilerle olan etkileşim kapasiteniz çok başka bir boyuta çıkacak. Bu neden çok gerekli onu da izah edeyim. İnsanoğlunun yapay zeka ile rekabet etmesini mümkünsüz kılan esas şey veri girdisi değil, veri çıktısı. Beyinlerimiz dış dünyadan saniyeler içerisinde terabaytlarca bilgi alabiliyor, işleyebiliyor ve yapması gerekene karar verebiliyor. Orada bir sıkıntı yok. Ama aynı boyutta ve hızda bunu dış dünyaya aktaramıyoruz. Yazıya dökmek istesek parmaklarımız yetişmiyor. Sözlü olarak söylemek istesek dilimiz o kadar hızlı dönmüyor. Kafamızda hayalini kurduğumuz bir tasarımı, bir müzik bestesini kafamızın içinde gördüğümüz, duyduğumuz veya hissettiğimiz şekliyle anında yansıtmamız mümkün değil. Eğer türümüzün bir yapay zeka medeniyeti karşısında şansı olabilmesini istiyorsak bu sorunu çözmemiz şart. Gelelim son olarak neden yapay zekayı insan beynine benzetmeye çalıştığımıza. Mucitler her zaman sıfırdan başlamaz. Bazen yenilik için doğadan ilham alırlar. Yapay zeka konusundaki mevcut teknolojinin kökü de böyle. İnsan beyninin işlevlerini taklit eden dijital bir neokorteks geliştirmek en mantıklı iş. Yapay zekaya ilişkin araştırmalar 1940'lara kadar uzanıyor ve nihai amaç daima tıpkı beyin neokorteksi gibi kendi kendine öğrenen sistemler geliştirmekti. Başlangıçta araştırmacıların bu işten gözü korktu çünkü yeterince güçlü bir işlemci geliştirebilseler bile gerçekten yapay bir zihin yaratmak için onu tonlarca bilgiyle beslemek zorunda olduklarını biliyorlardı. O zamanlar bu çok önemli bir engeldi ama 1980'lerde olasılıklara dayalı matematiksel çözümlerle uğraşmaya başladılar. Bu bahsettiğim çalışmalar da tek bir istatistiksel yöntem sayesinde mümkün oldu. 1906'da Rus matematikçi Andrei Markov'un ortaya koyduğu zincir teorisi. 80'lerde bulunan istatistiksel çözüme de bu nedenle hiyerarşik saklı Markov modeli HHMM adı verildi. Bu model yazılımların tıpkı bir çocuk gibi öğrenmesini ve daha akıllı olmasını sağlıyor. Bu modeli kullanan yazılımlar kalıpları tanıma yoluyla öğreniyor. Tıpkı beynin neokorteksi tarafından gerçekleştirilen kalıp tanıma gibi. HHMM de hiyerarşik bir sisteme dayanıyor. İlk olarak yazılım bir dizi veriye bakıyor ve bir sonraki adımda ne olacağına dair tahminde bulunuyor. Tahmin doğruysa bu hiyerarşinin bir sonraki seviyesinde başka bir tahmini tetikliyor. Bu yöntem günümüzde örneğin ses tanıma ve Siri gibi sesli asistan yazılımlarında kullanılıyor. Dijital bir neokorteksin beynimiz kadar kapasiteli olabilmesi adına işlemcilerin saniyede yapması gereken hesaplama sayısının 1016 adet olduğu belirtiliyor. Her biri 72 byte belleğe sahip yaklaşık 300 milyon kalıp tanıyıcı olacağı varsayılırsa bir dijital korteksin yaklaşık 20 milyar byte veri depolayabilmesi gerekir ki bunlar bugünkü bilgisayarların rahatlıkla aşabileceği işlem gücü seviyeleri. Uzun bir süre dünyanın en gelişmiş işlemcilerini üretmiş olan Intel şirketi bir işlemcideki bileşenleri daha da küçültmek yerine üst üste istifleyerek devre kartındaki alan sorununu etkin bir şekilde ortadan kaldıran 3 boyutlu bilgisayar çipleri üretmeye başladı bile. Özetle kendi beynimizin tüm sırlarını değilse de oldukça kilit prensiplerini çözmüş olduğumuzu görüyorsunuz. Bu şekilde önümüzde referans alabildiğimiz bir model var. Bu nedenle diyebiliriz ki insansı yapay zeka ve robotlar da öyle veya böyle hayatımıza girecek. Girdikten sonra normalin bir parçası olmaları da fazla uzun sürmeyecek. Bu iş alışverişe gönderdiğiniz gözünüzü korkutmayan Tesla bot ile başlayabilir. Ama onunla sona ermeyeceği kesin. Türümüz için en ciddi sonuçların en masum adımlarla geleceğinden hiç şüpheniz olmasın. Biz şimdiden ya bu dönüşümün bir parçası olarak kendi yapay zeka ve robotlarımızı geliştirmeye başlayacağız ya kendi beyin kapasitemizi geliştirmenin yollarını arayıp bulacağız ya da türümüzün kaderi neyse ona razı gelmek durumunda kalacağız. Her şekilde gelecekte tanınmayacak derecede farklı bir yaşam sürüyor olacağız. Neokorteksinizin bir bölümünü bana ayırdığınız için teşekkürler.
abone olup paylaşmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.